Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Bade'nin arsızlığı hepimizi şoke etti diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Heyecan dolu bir bölüm izledik. Kemal Bebeğin sünnet düğününde mikrofonu eline alan bir gerçeği ortaya çıkardı. Ve bu süreçte hem Kıvılcım'ın ailesi hem de Ünal ailesi büyük şoklar yaşadı. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? İlk olarak Bade gerçekten hamile mi? Bu konuyla videomuza başlamak istiyorum. Son bölümde Bade utanmadan sahneye çıktı ve Kıvılcım'a Ömer'den hamile olduğunu söyledi. Açıkçası ben Bade'nin gerçekten hamile olduğunu düşünmüyorum. Bade'nin psikolojik sıkıntıları var. Bunu daha önce sizlere açıkladım. Zaten önceki bölümlerde bu bizlere gösterildi. Bade kendi hayal dünyasında yaşayan bir karakter ve kendi hayal dünyasında Kemal Bebeği kendi oğlu Ömer'i de eşi olarak görüyor. Ancak bu süreçte Ömer'in kendisine adım atmaması, hatta Kıvılcım'la yakınlaşması Bade'yi fazlasıyla rahatsız etti ve Bade ortaya çıkardığı bu gerçekle beraber herkesi birbirine katacak. Dizimizin yeni bölümünde Kıvılcım neye uğradığını şaşıracak ve bu süreçte Ömer'den tek bir kelime dahi duymak istemeyecek. Ömer ise Bade'den hesap soracak ve bir hamilelik testi isteyecek. Bu gerçeklerin çok geçmeden ortaya çıkacağını, ancak Bade'nin çok daha tehlikeli bir karaktere dönüşeceğini ve Ömer tarafından aforoz edilmesinin ardından hem Ömer'e hem de Ömer'in ailesine yönelik korkunç planlar gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bu süreçte Bade Kemal Bebeği kaçırabilir ve hem Ömer'e hem de Kıvılcım'a korku salabilir. Kıvılcım ve Ömer ise her ne kadar bu süreçte karşı karşıya gelecek olsalar da ardından evlatları için birleşecekler ve çok geçmeden bu ikilinin ilişkisinin devam edeceğini düşünüyorum. Ömer ve Kıvılcım bu zamana kadar birçok zorluğun üstesinden geldi ve bu ikilinin aşkı bu zorlukların üstesinden gelmeyi de başaracaktır. Ancak bir süre ikilinin arasındaki ayrılık devam edecek. Ardından ise bu aşk çok daha güçlü bir şekilde devam edecek. Şimdi gelelim Fatih ve Başak'a. Dizimizin son bölümünde Murat sahneye çıktı ve Fatih ile Başak'ın evliliğinin sahte olduğunu söyledi. Fatih ve Başak bu durum sonrası neye uğradıklarını şaşırdılar. Dizimizin yeni bölümünde ikili bir şekilde bu durumu çözecekler. Ancak ben bu ikilinin çok geçmeden boşanma kararı alacaklarını, bu süreçte ise hem Fatih'in hem de Başak'ın birbirlerine gerçekten aşık olacaklarını düşünüyorum. Fatih ve Başak her ne kadar bu ilişkiye ve devamında gelişen evliliğe mecbur bırakılmış olsalar da çok geçmeden ikilinin arasında gerçek bir aşk doğacak ve Fatih Doğan'ın yokluğunu Başak'la dolduracak. Başaksa içerisinde hissettiği sevgi açlığını Fatih'le beraber geçirecek ve Fatih'le Başak arasında gerçek bir aşk başlayacak. Bu gerçek aşkın başlamasıyla beraber ikilinin romantik anlarını göreceğimizi ve Fatih'le Başak'ın güzel bir ikili olacaklarını düşünüyorum. Şimdi gelelim Nursema'ya. Biliyorsunuz ki Nursema'nın konuştuğu kişinin İlhami olduğunu öğrendik. Bunu önceki analizlerimde sizlere söylemiştim. Çünkü Nursema Rüzgar'a fazlasıyla tepkili. Bundan dolayı bu kişi İlhami'den başkası olamazdı. Çok geçmeden hem İlhami hem de Rüzgar dizimize dahil olacak ve Nursema bu süreçte Rüzgar'la İlhami arasında kalacak. İlhami ile Nursema'nın arasının çok daha iyi olacağını ve ikilinin arasında bir takım yakınlaşmalar göreceğimizi, ancak Rüzgar'ın da ne yapıp edip kendisini Nursema'ya açıklayacağını ve ardından ona kendini affettireceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Rüzgar Nursema'yı terk etmişti ve Nursema bundan dolayı Rüzgar'a fazlasıyla tepkili. Ancak Rüzgar da boş bir karakter değil ve ben bundan dolayı Rüzgar'ın ne yapıp edip kendisini affettireceğini, Nursema'nın bu süreçte İlhami ve Rüzgar arasında kalacağını düşünüyorum. Peki sizce Nursema kimi seçmeli? İlhami'yi mi yoksa Rüzgar'ı mı? İlhami'yi seçip geçmişte onu kıran Nursema bu sefer onunla birlikte yeni bir aşka yelken mi açmalı? Yoksa Rüzgar'la yaşayamadığı güzel sahneleri bu sefer yaşamalı mı? Yorumlar kısmında tarafınızı belirtin. Açıkçası hem İlhami'nin hem de Rüzgar'ın dizimize dönecek olması beni heyecanlandırıyor. Çünkü biz izleyiciler Nursema'nın mutlu olmasını istiyoruz. Ve Nursema ne zaman yeni bir aşka yelken açsa dizimizin seyir zevki artıyor. Bundan dolayı Nursema kiminle olursa olsun onun aşk sahnelerini izlemek çok keyifli olacaktır. Bu süreçte senaristlerin Nursema için yeni bir karakter getirmek yerine hem İlhami'yi hem de Rüzgar'ı dizimize dahil etmeleri ise çok daha mantıklı bir karar olmuş. Şimdi gelelim Asil konusuna. Biliyorsunuz son bölümde Abdullah Asil meselesinin peşine düşmüştü ve ardından Asil'le ilgili önemli gerçeklere ulaşmıştı. Asil babasının intikamı için burada. Her ne kadar Abdullah ve Fatih bunu öğrenmiş olsalar da Asil'in ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz ve artık Asil şirkette fazlasıyla güçlü.
Bundan dolayı dizimizin yeni bölümünde çok daha farklı bir Asil göreceğimizi ve Asil'in Ünal ailesiyle uğraşmaya devam edeceğini düşünüyorum. Asil tuttuğunu koparan bir karakter. Bundan dolayı Ünal ailesinin peşini öyle kolay bırakmayacak ve bu süreçte onlara zor anlar yaşatacak. Ünal ailesi her seferinde bir şekilde zor durumların üstesinden gelmeyi başardılar. Ancak bu sefer bu zorlukların üstesinden kolay bir şekilde gelebileceklerini düşünmüyorum. Ünal ailesi bu süreçte büyük kayıplar yaşayacaktır. Bakalım bu kayıpların ardından tekrar bir arada olmayı başarabilecekler mi? Son olarak Emir ve Çimen'e değinip videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Emir ve Çimen bir ayrılık yaşamışlardı ve bu ayrılıkta Salkım belirleyici karakter olmuştu. Sonrasında Emir Çimen'den özür diledi ve ardından ikilinin aşkı devam etti. Ancak dizimizin yeni bölümünde de Salkım Emir ve Çimen aşkına karışmaya ve ortalığı germeye devam edecek. Salkım karakterini çok seviyoruz. Ancak Emir ve Çimen aşkında hem Emir'e hem de Çimen'e biraz fazla yükleniyor gibi. Dizimizin yeni bölümünde Emir ve Çimen'in artık çok geçmeden evlilik kararı alacağını ve bu kararı aileleriyle paylaşacaklarını düşünüyorum. Ancak hem Salkım hem de Kıvılcım bu evliliğe onay vermeyecek. Fakat ne Emir ne de Çimen annelerini dinlemeyecekler ve çok geçmeden bu ikili evlenecek. Bu ikilinin evlenmesiyle beraber Kıvılcım'la Salkım'ın sık sık karşı karşıya geleceğini, burada heyecan dolu anlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Salkım'ın iğneleyici sözlerine Kıvılcım'ın cevabı ne olacak? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Öte yandan dizimiz yeni yıl arası nedeniyle 1 ya da 2 hafta ekranlara gelemeyecek. Bu süreçte dizimizin yeni bir hikaye ile ekranlara döneceğini ve kalan bölümlerde dizimizin hikayesinin nasıl ilerleyeceğini izleyeceğimizi düşünüyorum. Dizimiz bu sezonun başından beri hikayesini tam anlamıyla izleyiciye aktaramadı. Önce senaryonun değişmesi, ardından Doğa, Mustafa ve Işıl'ın vedası ve devamında Hikmet, Başak ve Tuncay karakterlerinin beklenen etkiyi gösterememesi dizimizin kan kaybetmesine sebep oldu. Ve izleyiciler artık bölümlerden çok hikayenin nereye gideceğini merak etmeye başladı. Ben bundan dolayı senaristlerin burada radikal kararlar alacağını ve bundan sonra eski bölümlere benzeyen Kızılcık Şerbeti izleyeceğimizi düşünüyorum. Zaten bu sezon dizimizin final sezonu ve kalan bölümlerde hikayenin nasıl ilerleyeceğini ve nereye gideceğini izleyeceğiz. Umarız Kızılcık Şerbeti'nde geçmişte gördüğümüz entrika dolu sahneleri izleriz. Çünkü dizimiz bu sezon beklenen etkiyi gösteremedi. Hikmet karakteri dizimize katıldı ve Hikmet'le beraber Ömer garip bir intikam yeminine tutuştu. Ancak sonrasında Hikmet birdenbire dizimize veda etti ve ne Tuncay'ın hikayesi ne de Hikmet'in hikayesi tam anlamıyla işlenebildi. Ben bundan dolayı dizimizin yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu, ancak bu hikayenin Ünal ailesi ve Kıvılcım'la beraber gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hikayeler dışında gelişen hikayeler dizinin ana omurgasının dışında olduğu için izleyiciye geçmiyor ve samimi gelmiyor. Umarız senaristler izleyici düşüncelerini dikkate alır ve bundan sonra çok daha heyecanlı bir Kızılcık Şerbeti izleriz.